Merhabalar, ben Çelebi. Bu haftanın güncellemesini yapıyorum. Bu hafta örgüye devam ettim. Biliyorsunuz ki örgü ördükten sonra tekrar sökeceğimi söylemiştim. Söktüm ve tekrar başladım. Açıkçası örgü örerken ilk başlarda biraz sıkıldım. Çünkü sıkı yaptığınız zaman örgü örmek biraz zor oluyor. Ayrıca yeni bir tarif denedim bu hafta. Dünya mutfağını merak ediyorum ve elimde malzeme oldukça denemek istiyorum. Instagram'da gezinirken bir tane Kore tarifi gördüm. Onu hemen kaydettim ve bu hafta onu denedim. Açıkçası tadı güzel oldu. Hani eğer Kore'ye ilginiz varsa biraz şeye benziyordu. Pirinç kekine benziyordu yapısı. Hatta annem denedikten sonra şöyle bir şey söyledi. Ben hemen yoğurdu alıp geliyorum dedi. Buna yoğurt çok yakışır dedi. Biliyorum Koreliler bunu izleyince şok olur. Ne demek yoğurt? Ama tabii biz Türkler çok alışkınız. Patatesi gördüm mü yoğurt neden olmasın. Yoğurtla da gayet güzel oldu. Zaten sarımsaklı bir tarifti. Tteokbokki. Gayet güzeldi. Hatta onu deftere yazdım. Belki ilerleyen zamanlarda canım isterse tekrar denerim diye. Tabii şekil olarak biraz kötü oldular ama tad olarak gayet güzeldi. İkinci deneme farklı bir şey yapayım dedim. Kore lezzeti tteokbokki. Yanlış telaffuz etmiyorsam eğer adı bu. Bakalım tadı nasıl olacak. Şimdi yağı ekleyeceğim. Sonra da yaptığım topları ekleyeceğim. Evet, tamamlandı. Sadece soya sosu kullanmadım. Çünkü biz evde soya sosu bulundurmuyoruz. Yani Türkiye'de de pek çok evde yoktur diye düşünüyorum. Sadece soya sosu eksik. Tteokbokki. Bakalım tadı nasıl oldu. Bayağı uğraştım. Şekillerine falan aldanmayın. Bazıları çok kötü oldu ama önemli olan tadı sonuçta. Umarım güzel olmuştur. Zaten yaparken biraz zorlandım. Çok dağılıyor. Elime yapıştı. Ama sonuç olarak ortaya bu çıktı mı çıktı. Hadi tadalım. Eğer evde malzemeleriniz varsa siz de deneyebilirsiniz. Ayrıca bu hafta direksiyon derslerim başladı. Hocamız çok yoğun olduğu için erken saatlerde gitmek zorunda kaldım. Başta bu bana zor geldi. Çünkü saat 8'de falan buluşalım diye sözleştik. Saat 8'de uzun zamandır evden çıkmamıştım. Tabii 8'de çıkınca bir tuhaf geldik başta. Her taraf karanlık. Etrafta çok fazla insan yok. Sadece çalışanlarla öğrenciler vardı. Ama şöyle bir güzelliği var. Kuşlar cıvıldıyor, her taraf sessiz, sakin. Bu saatlerde saat 8 civarındaki dinginliği unutmuşum. Çok huzur vericiydi. Ayrıca arabayı süreceğim yer de çok sessiz, sakindi. Bu yüzden avantajları vardı benim için. Öğrencileri dışarıda gördüğümde acıdım. Çünkü o saatlerde daha tam olarak uyanmamışlar, soğuk, etraf karanlık ama onlar okula gitmek zorunda. Gerçekten Türkiye'de saatlerin değişmesi öğrenciler için pek iyi olmadı. Bu hafta arkadaşlık konusunda pek bir şey olmadı. Bu hafta arkadaşlık konusunda hiçbir gelişmem yok. Yerimde sayıyorum.
Çünkü biliyorsunuz ki okullar daha tatil olmadı. Arkadaşlarım yarı yıl tatilinde anca görüşebileceğimizi söylemişti. Bu haftalık bu kadar. Yetiştirebildiğim şeyler sadece yemek yapmakla örgü örmekti. Çok fazla şey yapamadım. Umarım ilerleyen haftalarda yapabilirim. Şimdilik bu kadar. Gelecek hafta diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bugün yemek yapmaya bildiğim bir şeyden başlıyorum. Yani kek yapacağım, malzemelerden de anlaşıldığı gibi. Karşı komşumuzun oğlu keki çok seviyor. Bu yüzden kek konusunda uzmanlaşmış gibi bir şeyim. Umarım kendimi nazar etmem. Hadi başlayalım. Şimdi şekerle 3 yumurtayı çırptım. Birazdan sıvıları koyacağım. Ardından un, kakao ve harcımız hazır olacak. Evet, son dokunuşta hep birlikte yapalım. Sanırım yeterli. Bunu fırına götürüyorum. Kekin son hali bu. Pişip pişmediğini kontrol etmek için bir ara çıkarmıştım. Annem de biraz daha pişmesini söyledi. Öyle olunca kek sönmüş. Ama tadı yerindedir diye düşünüyorum. Umarım güzel olmuştur. Nasıl olmuş? İlkinden daha güzel sanki. Değil mi? Bu saatte sürücü kursuna gidiyorum. Hava yeni aydınlanıyor. Geçenlerde daha kötüydü. Daha aydınlanmamıştı bile.